Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şöyle güzel ince bir ipim var. Bununla harika bir model başlayacağız. İpim 100 gram 360 metre uzunluğu olan iplerden. Şişlerim 3 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimi çıkaracağım. Şu altta kullanacağım ipimi şöyle 2 kat yaptım. Bakın şöyle ipimi 2 kat yaptım. Şuradan tutarak şişime doluyorum şöyle. Şu parmağımızdaki ip tek kat, altta kalan 2 katlı ipimiz. Bu şekilde ilmeklerimizi çıkaralım. Şöyle. Bu modelde ilmek sayısı 9 ve 9'un katları artı 6 ilmek olması gerekiyor. Bakın şöyle. Güzel, şu alt kısmı şöyle kabarık kabarık duracak 2 kat yaptığımız için. Bu modelde lastik yapmayacağım. Onun için alt başlamayı şöyle 2 kat ipimizle yapabiliriz. Evet, ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. İlmeklerimi çıkardıktan sonra bir sıra ters ördüm. Bakın şöyle. Şöyle çevirdiğimde örgümün ön yüzündeyim. Bakın 2 kat çıkardınca şöyle şuraya güzel kabarık kabarık görünüyor. Şimdi modelimizi kurmaya başlayalım. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ilmek, bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir düz örerek sola doğru kestim. Devamında bir artırma, bir düz ilmek ördüm. Şöyle. Daha sonra da 5 düz ilmek. Evet, 5 düz ilmek ördüm. Buraya kadar modeli bir kez kurmuş olduk. Şimdi tekrar kuralım. Bir düz, bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimizi sola doğru keselim düz örerek. Devamında yine bir düz ilmek örelim. Tekrar 5 düz ilmek. Evet, 5 düz ilmek ördüm. Bakın şuraya kadar da bir kez daha kurduk. Bir burası, bir ikinci modelde şura. Şimdi kenarda şu ajurlu kısmı yapacağım. Bir düz ilmek, bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimizi düz örerek sola doğru keselim. Bir düz ilmek örelim. Kenar ilmeğimizi de düz örerek sıramızı tamamladık. Birinci sıra ön yüzündeydik. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ilmek, bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimi, bakın bu ilmeğim ve şu ajurlu olan ilmeğimin ikisini bir aldım. Düz ördüm, sola doğru kestim. Devamında yine bir düz ilmek ördüm. Şu ajurlu olan kısım ön yüzünde de arka yüzünde de aynı şekilde öreceğiz. Devamında burada 6 ilmek tersimiz var. Beş ilmek, 6 dedim, orada yanlışlık oldu. Toplamda 5 ilmek ters ördüm. Daha sonra bir düz, bir artırma, 2 ilmeğimizi sola doğru düz örerek keselim. Tekrar bir düz ilmek örelim. Ajurlu kısmımızı bu şekilde yapıyoruz. Devamında 5 ilmek ters. Beş ilmek ters ördüm. Yine geldim bu ajurlu kısma. Önce bir düz, daha sonra bir artırma, daha sonra 2 ilmeğimi ikisini bir sola doğru kestim. Devamında bir düz ilmek ördüm.
Daha sonra kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. 3. sıra ön yüzüne geçtik. Bakın şöyle. 3. sıra ön yüzünde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra yine bir düz, bir artırma. Bu ilmeğin ve arkasındaki ajurlu ilmeğin ikisini bir alarak sola doğru keselim. Daha sonra yine bir düz ilmek örelim. Şimdi bu 5 tane burada düz ilmeğimiz var. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmeğin hepsini şişime şöyle aldım. Bakın şöyle bir kez düz ördüm. Topladım, bir düz ördüm. Bir artırma yaptım. Daha sonra bir kez daha içinden girerek düz ördüm. Bir artırma yaptım. Bir kez daha bu 5 ilmeğimi düz olarak ördüm ve şişimden çıkardım. Burada 5 ilmekten 5 ilmek çıkarmış olduk. 1, 2, 3, 4, 5. Devamında bir düz, bir artırma, sıradaki bu 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Bir düz ilmek ördüm. Yine 5 ilmeğimizi toplayacağız burada. Şu 5 düz olan ilmeğimin 5'ini bir aldım. Düz ördüm. Şişimden çıkarmadan bir artırma yaptım. Bir kez daha düz ördüm. Bir artırma yaptım. Bu ilmeklerimi bir kez daha ördüm ve 5 ilmekten 5 ilmek çıkarmış oldum. 1, 2, 3, 4, 5. Ajurlu kısma gelince bir düz, bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek topladım. Daha sonra bir ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 4. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir düz, bir artırma, 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Tekrar bir düz ilmek ördüm. Bu ajurlu olan kısım. Buradaki 5 ilmeğe gelince bunları tek tek ters olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmek ters ördüm. Ajurlu kısma gelince bir düz, bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Devamında bir düz ilmek ördüm. 5 düz ilmeğe gelince, pardon, şuradaki 5 ilmeğe gelince bunları ters öreceğiz. Şöyle şu şekilde alıyorum ben. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek ters ördüm. Ajurlu kısımda bir düz, bir artırma. Bu ilmeğin ve ajurlu olan ilmeğimi aldım, düz ördüm, kestim. Daha sonra bir düz ilmek, bir de kenar ilmeğimi ördüm düz olarak. 4. sırayı tamamladık. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir düz, bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Devamında yine bir düz ilmek ördüm. Bu 5 ilmeğe gelince bunları da düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Ajurlu kısma, şu ara modele gelince bir düz, bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimizi de düz örerek keselim. Daha sonra bir düz ilmek örelim. Şu topladığımız 5 ilmeği düz örüyoruz. 5 ilmek düz ördüm. Ara modele geldiğimde bir düz, bir artırma,
2 ilmeği keselim sola doğru. Devamında bir düz ilmek. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine şu ajurlu kısımdayız. 4 ilmekte burada çalışıyoruz. Bir düz, bir artırma, 2 ilmeği düz örerek keselim. Devamında bir düz ilmek örelim. Dediğim gibi şu ajur yaptığımız kısımda ön yüzünde, arka yüzünde düz olarak örüyoruz. Aradaki 5 ilmeğimiz ters. Beş ilmek ters ördüm. Geldim şu 4 ilmek ajura. Bir düz, bir artırma. Sıradaki 2 ilmeğimizi düz örerek keselim. Bir ilmek düz örelim. 5 ilmek ters. Beş ilmek ters olarak ördüm şu topladığım ilmekler. 4 ilmeğe gelince ajurlu kısımda bir düz, bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim sola doğru. Devamında bir düz ilmek, bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Evet, modelimiz 6 sıradan oluşmakta. Bakın şöyle 6 sırada şöyle güzel bir görüntüsü oluştu. Hep bu 6 sıranın tekrarını yapacağız. Bir kez daha kuracak olursak burada birinci sırada ne yaptıysak aynı işlemleri yaparak devam ediyoruz. Model böyle devam ediyor arkadaşlar. Bir kez daha kurmama herhalde gerek yok. Anlaşılmayan yer olduysa videoyu baştan izleyebilirsiniz. Birinci sırada ne yaptıysam ikinci model kurulumunda da aynı şekilde başlayacaksınız. Bir parça da daha önce hazırladım. Bakın bunu da önce hazırladım. Şöyle aynı şekilde yine lastiksiz başladım. Aynı ipi 2 kat yaparak alt ipimi 2 kat tuttum. Şöyle ilmeklerimi çıkardım. Bakın görüntüsü böyle olacak. Bu şekilde lastik yapmanıza gerek yok. Şöyle lastiksiz kullanabilirsiniz. Ama isterseniz lastik üzerine de başlayabilirsiniz bu modeli. Modelin arka yüzü de böyle. Ucu şöyle dilimli dilimli çıkan bir model. Şal yaparsanız etol şalda kestiğiniz zaman şurada da yani şöyle birkaç sırayı tamamladığınızda şu kesme işlemi, bakın şu toplama işlemini yapmadan örgünüzü bitirebilirsiniz. Şöyle düz örgü oluştuğunda şurada 4 sıra düz örgü oluştuğunda buradaki dilim oluşur kestiğiniz zaman. O dilimin oluşmasını istiyorsanız dediğim gibi yapacaksınız. Burada 4 sıranız oluştuktan sonra örgünüzü kesersiniz. Ön yüzünde çok sıkı kesmeyin. Şöyle dilimler oluşur. Tek kat iple de başlayabilirsiniz. Şalınız bittikten sonra etrafını tığlayabilirsiniz. Evet, modelimiz böyle arkadaşlar. Bu modeli istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Yelek, hırka, süveter, bluz yapımında, yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde hepsinde kullanabileceğiniz güzel modellerden. Benim ipim biraz inceydi. Onun için bakın gayet zarif, güzel bir görüntüsü var. Ama istediğiniz iple de yapabilirsiniz bu modeli. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.